Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz sonunda seri üretimine başlanan milli Altay tankı. Gerçekten yılların ardından sonunda çıkmazdan kurtulabildi. Peki sıkıntıları nasıl çözüldü? Üretim adetleri ne durumda? Veya tasarlanmasının üzerinden uzun zaman geçtiği için tank modernliğini kaybetti mi? İncelemeye başlayalım. Kara Muharebesi'nin temelini oluşturan tanklar. Eski zamanlar kadar değerleri olmasa da devasa ordular için hala kara savaşının temelindeler. Devasa topuyla yüksek ateş gücünün kalbindeler. Hal böyleyken biz de karacı bir millet olduğumuzdan tanklar bizim için de son derece önemli. Orta Doğu'da meskun mahallelerde gittiğimiz çoğu yerde tanklarımızı da beraberinde götürdük. Sadece şu an İdlib'de bile fazla sayıda tankımız bulunmakta. Ancak dönemler değişir, yeni ihtiyaçlar, yeni teknolojiler doğar. Bu teknolojilere adapte olabilmek için de ya modernizeye girersiniz ya da yenisini yaparsınız. Altay'da yapılmak istenen yeniliklerden biri. Tabi işler pek istendiği gibi gitmedi. Gerek motoru olsun, gerekse zırhı için oluşacak tesisin bitmemesi gibi şeylerden proje ertelendikçe ertelendi. Çok aktif coğrafyamızda bize tank gerekirken elimizdekileri her şeyi sahaya sürmek zorunda kaldık. Yani M60'lardan Leopard'lara TSK problemi çözebilmek için elindekileri sonuna kadar kullandı. Altay'ın cefasını Suriye'deki askerlerimiz çekti. Çekilen cefalar ve Altay problemleri üzerine ise yeni modernizasyonları görüyoruz. Ordumuz işi başka şekillerde çözmeyi denedi. Hatta elimizdeki çoğu hurda tankı bu yüzden hala elimizde tutuyoruz, alternatif olmadığı için. Şimdi ise sonunda bu sıkıntıların kapanma vakti. Tamamen modern ana muharebe gücüne geçme vakti. Çünkü Altay'ın problemleri çözüldü ve ilk üretimler başladı. Dilerseniz yeni tankı ve durumu anlatarak girelim. Öncelikle Altay'ın genel özellikleri ülkemizin durumu gözetilerek oluşturuldu. Bize hem şehirde hem de dağda bayırda gidebilen bir tank lazımdı. Örneğin Leopardlar açık alanda iyiken M60 Sabralar şehir bölgelerinde iyi. Suriye'ye Leopardları soktuğumuzda aslında iyi olan tankın pek uyum sağlayamadığını gördük. Altay ise ikisinin ortasında bir durumda olduğu için ihtiyaçlarımızı kapatacak gibi. Savunma sistemleriyle meskun mahallede, güçlü yapısıyla arazide işimizi görebilir. Bakacak olursak tankın temelini oluşturan en büyük sıkıntısı motoruydu. Zaten kalbi güçlü olmadan bu 70 tonluk dev nasıl hareket etsin? O yüzden motoru ya kendimiz yapmamız ya da kaliteli bir yerden almamız gerekliydi. Kendimiz daha bu işlerde yeni olduğumuz için de alma yoluna gittik. Çünkü yaklaşık 1500 beygirlik bir motor olmalı ve boyutu da nispeten küçültülmeli. Biz daha beygir olarak ve boyut olarak bu seviyelere yeni yaklaşmaya başladık. Milli olsa da daha oturmamış bir motoru böyle bir tankta kullanamazsınız. En küçük problemde ne çıkacağını bilmediğiniz için muharebede bütün tank al, at çöpe gitsin. Bunların olmaması içinse milli üretim tamamlanana kadar motor devi Almanya ile anlaşmaya gitmiştik. Ancak Almanya sağ olsun bir ambargoyla satmıyorum dedi, sonra tekrar anlaşıldı, bir daha bozuldu derken 5 yıl geçti. Bize acil ihtiyaçken oyalandık. Şimdi ise bu sorun başka bir üreticiden temin edilerek çözüldü. Satıcının ismi açıklanmadı, gizli tutuldu ama anlaşmanın yapıldığı belirtildi. Çok büyük ihtimalle Güney Kore'nin yaptığı 1500 beygirlik motor kullanacağız. Belirtilene göre Almanya ve Amerika'dan sonra tek üretici konumunda. Orta Doğu ve Avrupa'ya ihraç edilebileceği özellikle şirket tarafından belirtildiğine göre biz de o ülkelerden biriyiz. Bir de zaten bu motor Kore üretimi K2 Black Panther tankı için üretildi. Hani Altay için genel durumunu örnek aldığımız tank. İç sistemler farklı olsa bile dış görünüşler benzer. Hal böyleyken bu motor resmen bizim için üretilmiş gibi. Kolayca entegresini sağlayarak yerli motor gelene kadar kullanabiliriz. Anlaşmalar yapılmış ve motorlar gelecek. Onlar gelene kadarki sürede de üretim başladı. Elimizdeki 5 adet yedek motorla ilk Altay'ları üretmeye başladık. Biz bunları üretene kadar diğerleri gelecektir. Başka bir sorunsa tankın zırh sistemiydi. Altay için bor karbürden özel bir zırh yapıldı. Bu zırhın normal metale göre dayanımı daha fazla ve daha hafif. Az malzemeyle çok performans. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Boru ve metali öyle bir işlemeniz gerekti ki tanka entegre edecek hale gelsin. Bu da özel büyük bir tesisle yapılabilir.
Yıllarca motordan ziyade bor tesisinin yapılmasını da bekledik. Şimdi hala yapım aşamasında olsa da geçmiş yıllara nazaran tamamlanmak üzere. Şimdilik işlenmiş bor karbürü yurt dışından alarak işimize devam edebilsek de bir sorun daha çözülmek üzere. Hem bor karbür zırhı hem de aktif koruma sistemleriyle tankımız koruma olarak modern çağın ileri seviyesinde. Daha bu iki koruma olayını birleştirip sahaya sürebilen çok az ülke var. Bizse şimdiden M60'larda bile kullanmaya başladık. Diğer bir problemse sorun üstüne sorun anlatıyoruz ama durum bu şekilde. Bir tankı yapmak kolay olmadığından çoğu yerde duvara vurduk. Şimdi toparlayabildik. Sorun top sistemiydi. Dünyanın en iyi tank topları Almanya'dadır. Amerika bile tanklarında uygun olması bakımından Alman yapımı tanklar kullanır. Başta bizim de isteklerimiz bu yöndeydi. Tabii motoru vermeyen topu mu versin? Biz de bu sorun için Güney Kore firması olan Hyundai Rotem'le görüştük. Teknoloji transferi sonucunda toplarımızı makine kimya endüstrisi üretecek. 120 milim çapındalar ve 8 kilometre menzili var. Kağıt üzerinden güzel sayılar. Bakalım sahada da durumu bu şekilde olacak mı? Önemli olan muharebe içinde gösterdikleri. Tankın üzerinden son olarak bahsedeceğimiz şeylere geldik sıra. İç sistemleri. Tank eskidi mi sorusunun cevabını da buradan bulabiliriz. Bir tankı modern yapan nedir? Motoru, topu ve iç sistemleridir. Motoru güçlü olmalı ki yeni şeyleri kaldırabilsin. Topu kaliteli ve dayanıklı olmalı ki uzaklardan hedefini bulabilsin. Ya da iç sistemi iyi olmalı ki modern teknolojiyle harmanlanıp kendisini ileri seviyelere getirsin. Zırhtan ziyade öncelikle bu üç nokta birleştiğinde tankı modern bir hale getirir. Altay'a baktığımızda motorunun daha yeni ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Şimdiki teknolojiyle yapılmış, modern ve güçlü. Top olaraksa Kore tanklarını 2013'lü yıllarda üretmeye başladı. Dünyadaki diğer toplar daha önceki tarihlerde üretilip güncellendiler. Bu bağlamda teknoloji transferini aldığımız topların dünyanın yeni üretilenlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeni teknolojiyle birlikte modern. Sistem olaraksa Altay milli çözümlere sahip. Aselsan koruma sisteminden görüşe ve kontrole kadar neredeyse her şeyi yapacak. Bunlar zaten yıllar öncesinden hazırdı. Şimdi ise güncellenerek tankın üstündeki yerlerini alacaklar. Altay daha öncesinde seri üretime başlamadığı için üzerindeki güncellemeler kolayca yapılabilir. Ancak eğer üretime başlasaydı değiştirmek için bütün hattı düzeltmeniz gerekirdi. İşte o zaman modern bir tank olma durumunu kaybedebilirdi. Şimdi ise her özelliği güncellenerek oturtulacağı için Altay hala yeni nesil modern bir muharebe tankı. Gelelim son konumuz olan sayılara. Kaç adet üretilecek? Şu anda elimizde testlerde canını okuduğumuz 5 adet prototip var. Bunların orduya geçmesi pek sağlıklı değil. O yüzden ilk üretim olarak eldeki 5 yedek MTU motoruyla başlandı. Bunlar üretilene kadar muhtemelen Kore'den gelen motorlar yetişecek ve 250 adetlik ana seri üretim başlayacak. BMC ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 250 için imzalar çoktan atıldı. Tanesi yaklaşık 6 milyon dolardan bize 1,5 milyar dolara patlayacak. Fazla ancak gerekli bir para. İlerleyen zamanlarda eksiklerin görülüp güncellenmesiyle daha fazla Altay satın alımı olabilir. Çünkü göreve başlamalarıyla yaşlanmış çoğu tankımız çöpe atılacak. Bunların yerine yenisinin konulması gerekli. Sonuç olarak Altay modern ve yeni nesil bir tank. Ancak daha sahaya çıkmadığı için genel durum hakkında çok fazla bir yorum da yapamayız. Sonunda arzularımız gerçek oldu ve üretilmeye başlandı. Hayırlı olsun. Şimdilik sona geldik diyelim ve videoyu bitirelim. Bize destek olmak için videoyu beğenebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere. Altta 2. Çok güzel.